Eylül ortası. Kuş göçünün en yoğun olduğu zamanlar. Trabzon'da 20 gün kadar süren yağışlı ve kapalı havadan sonra nihayet güneş yüzünü gösteriyor. Güçlü Poyraz nedeniyle Karadeniz'in dalgaları bu sabah sahile daha sert vuruyor. Su seviyesi de biraz yükselmiş gibi görünüyor. Yalnız bir tepeli patka bir yandan güneşin tadını çıkarırken bir yandan da kahvaltısını yapıyor. Dalga ve çeşitli kuş seslerinin arasında daha ayrıcalıklı, kendini belli eden bir ses duyuluyor. Yalı çapkını. O özel gaga yapısı ve baş vücut oranıyla silüeti bile onu tanımaya yeterli oluyor. Suyun neredeyse bir karış kadar üzerinden olanca hızıyla ilerleyip bir kayanın üzerinde dinlenmeye başlıyor. Sahip olduğu renklerle sadece duruşu bile büyük bir görsel şölen sunuyor. Gagasının alt kısmındaki kızıl tonlamayla dişi olduğu anlaşılıyor. Erkek olsaydı tamamen siyah bir gaga görünüyor olacaktı. Şimdilik sakince su seviyesinden 60 santimetre kadar yukarıda hareketsiz bir şekilde duruyor. Ancak gözü hemen önündeki suyun içinde avını arıyor. Ani bir refleks ve bir anda suya dalıyor. Bu onun tipik avlanma hareketlerinden biri. Ama bu ilk deneme başarısızlıkla sonuçlanıyor. Galiba ilk yer seçimi biraz yüksekçe kaldı. Ufak bir yer düzeltmesi daha yapıyor. İşte ikinci deneme ancak yine olmadı. Acaba dalgalı deniz mi zorluyor onu, yoksa bugün balıklar mı çok kıvrak? Yeniden ilk yerine yukarıya çıkıyor. Biraz canı sıkılmış gibi duruyor. Hemen kendini toplaması lazım. Bir kez daha dalıyor ve işte artık avı o güçlü gaganın arasında. Oradan kurtulması imkansız. Kefal yavrusunun çırpınışları sonuç vermeyecek. Bir dalış daha ve mutlu son yine. Ortama uyum sağlıyor giderek. Balığın hareketini durdurmak için onu kayaya defalarca vuruyor. Belki de bir yandan başarısız denemelerinden ötürü hırsını çıkarıyordur. Yemeğinin tadını çıkarıyor. Biraz dinlenmeyi hak etti. Yalı çapkını dinlenirken hemen arkasındaki sığ suyun olduğu yerde başka bir hareketlilik göze çarpıyor. Bir dere düdükçünü az önceki kıvrak ve ani hareketlerin yanında tamamen heyecansız olan bir yöntemle besleniyor. Belki de maksadın sadece karnını doyurmak olduğunu, bunun için de daha sakin yöntemlerin yeteceğine inanıyordur. Biz şimdilik onu kendi başına bırakalım. O da ne? Başımızı çevirmemizle birlikte yalı çapkını bir av daha yakalamış bile. Afiyet olsun. Başarının tadını çıkarması hakkı. Artık hareketleri daha kendinden emin. Yüksekteki gözlem alanını tercih ederken bu sefer bize sırtındaki muhteşem renkleri gösteriyor. Peşi sıra gelen isabetli dalışlar başka yalı çapkınları tarafından da görülmüş olacak ki onun alanına yaklaşıyorlar. Ama ufak bir güç gösterisiyle bu tehdidi uzaklaştırmayı başarıyor. Pek misafirperver değil ya da henüz yeterince doymadı ya da belki de paylaşmayı sevmiyordur. Bulunduğu yerden suya dalıp avını alıp tekrar yukarı çıkması 1 ila 1,5 saniye arasında sürmekte. Yukarıdaki yeri iyi bir gözlem imkanı sunuyor. Ancak aşağıdaki nokta balıklara daha yakın. Hedefe daha kolay ulaşabiliyor. Ama bu sefer de rüzgarın artmasıyla iyice hırçınlaşan dalgalar bütün dikkatini dağıtmasına neden oluyor.
Bugün avlanan sadece yalı çapkını değil. Balıkçılar yeni açılan balık sezonunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Kıyıdan 30-40 metre mesafede olduklarına göre muhtemelen bugünlerin gözdesi istavrit avındalar. Bugün balıklar için gerçekten zor bir gün. Alana bir başka avcı giriş yapmış bile. Küçük akbalıkçı. O da çok usta bir avcı. Uzun bacak ve gagasının yanında en önemli silahı sabrı. Balıkların menzile girişini sabırla bekliyor. Şimdi bir grup yaklaşıyor olmalı ona. Hedefe kilitlendi ama fark edilmiş olmalı. Biraz erken davranmış olabilir mi acaba? Bir deneme daha olmadı. Bugün kuşlar ilk denemelerinde başarısızlar nedense. Ama yalı çapkınının aksine küçük akbalıkçıl erken pes ediyor. Belki de buraya gelmeden önce karnını birazcık da olsa doyurmuştu. Nasılsa gün uzun. Yaz bitmesine rağmen Trabzon'da güneş akşam 7 sularında batıyor. Mutlaka daha iyi fırsatlar çıkacaktır karşısına. Yalı çapkınını yalnız bırakmaya gelmiyor. Biz ona bakmazken kim bilir kaç av daha yaptı. Yalnız balıklara çok odaklanmış olacak ki arkadan gelen misafiri fark etmiyor. İşte şimdi hareketi sezdi. Neyse ki bir tehdit oluşturmayacak ona. Birkaç avlanmadan sonra karnı iyice doyunca artık av seçmeye başlıyor. Her gördüğü balık grubu için dalmıyor besbelli. Ne demişler? Tok ağırlamak zordur. Biraz kanat bakımı ve kurulanma şu an iyi gidebilir. Böyle güzel bir günüşü bulmuşken değerlendirmek lazım. Sabah için bu kadar beslenme yeter herhalde. Böyle giderse yarın için hiç balık kalmayabilir. Su yüzeyine yakın yüzen kefal yavrularının bazıları için talihsiz bir gündü. Sağ kalanları yarın ne bekliyor? Az çok tahmin edilebilir artık.